Merhaba Kripto Akademi dostları. Biliyorum bir haftadır video çekemiyorduk ama bir haftadır çok yoğundum. Ve bu yoğunlukta da çok güzel karlar elde ettik. Ve o süreç içerisinde video çekmeye çok fazla vaktim olmadı. Sizlere daha önceki videolardaki bahsettiğim gibi sepetimdeki bulunan altcoin'lerle alakalı bir video hazırlayacağım söylemiştim. Hatta Telegram grubunda da bununla alakalı bir anket de yapmıştık. Ayrıca Telegram grubumuza katılmadıysanız linki profilimizde var. Oradan tıklayarak ücretsiz bir şekilde Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Şimdi güzel dostlarım, ben sizlere öyle 5 tane, 10 tane, 15 tane altcoin'den bahsetmeyeceğim. Aslında part yani ikişer ikişer sepetimdeki altcoin'leri anlatacağım. Çünkü bunun nedeni çok detaylı bir anlatım olacağı için videolar çok uzun sürecek ve genel olarak çok uzun videolarında izleyicisi çok fazla olmuyor. Ve parça parça sadece başlıkları öğrenip yayından çıkanlar oluyor. Detayları öğrenmeden alabileceğiniz altcoin'ler ileride size zarar verebileceğini düşündüğüm için bunları böyle ikişer ikişere yayınlamayı düşündüm. Detaylıdaki kastım şu güzel dostlarım. Bir, neden bu coin'i tercih ediyorum ve bu altcoin'ler benim için neden önemli? Bunların kaynaklarıyla beraber size göstermiş olacağım. Beni tanıyanlar bilir. Genelde benim için altcoin sepetindeki bulunması gereken tek coin Ethereum. Şimdi tabii birçoğunuz Ethereum yüksek geleceği için, işte Bitcoin çok fazla yüksek olduğu için altcoin'lerden de sepet yapmak istiyor ki boğa sezonuna giriş yapmak için benim de zaten stratejim bu. Yani sadece Ethereum değil, Bitcoin değil, altcoin'lerden de elimde toplamam gerek. Peki neden altcoin'lerden toplamak istiyoruz? Yani bir altcoin'i neden sepetimizde bulundurmamız gerekli? Bunu da tabii bilmemiz lazım. Şimdi Bitcoin'i ortalama 130 bin, 150 bin dolar aralığında bir boğa sezonu geçirdiğini düşünürsek şu anki fiyatının üzerinde 3x ya da 4x yapmış olacak. Fakat altcoin'ler tabii ki böyle olmuş olmuyor. Altcoin'ler genel olarak 5x, 10 ve 20x'lerin üstüne çıkabiliyor. Bu da bizim yatırımımızdaki kar marjını katlıyor. Fakat ben portföyümün çok küçük bir miktarıyla altcoin sepeti yapıyorum. Genel olarak Bitcoin ve Ethereum'da yatırımlarımı tutuyorum. Fakat küçük miktardaki dediğim bu yatırımların birçoğu boğa sezonunda o büyük yatırımların da üstüne geçebiliyor. O nedenle altcoin sepeti gerçekten önemli. Özellikle önümüzdeki beklediğimiz boğa sezonu için. Şimdi güzel dostlarım, boğa sezonundaki hazırlık noktasını daha önceki videolarda anlatmıştım. Önümüzde bizi bekleyen bir ETF onayı var ki 10 Ocak'ta açıklanması beklenen, hatta 10 Ocak'ında daha öncesinden açıklanabilmesi olası bir durum var. Şimdi bu durumları bir araya getirdiğimiz zaman arkasından halving dönemine giriyoruz. Ve bu halving döneminin biliyorsunuz ki her halvingden sonra belli bir ara düzeltmelerde tekrar Bitcoin inanılmaz rakamlara çıkıyordu. Şimdi bunlar genelde boğanın ayak sesleri ve biz bu piyasada bir şekilde bulunmak istiyoruz. Fakat tedbirli olmak ve bilinçli yatırımcı olmak bizleri zarardan koruyor. Şimdi ben neden altcoin'lerde özellikle az önce detaydan bahsettim? Eğer ben bir altcoin'i sepetime koyacaksam arkadaşlar, o altcoin'in altyapısında ve o altcoin'in bana gelecekteki sunacağı projeler çok önemli. Şimdi gelecekte bana herhangi bir proje sunamıyorsa, herhangi bir beklenti noktası yoksa bu altcoin benim için bir balondur ve çıktığı gibi çok hızlı düşme ihtimali yüksek derim. O yüzden genelde hisse senediyle uğraşanlar bunu çok iyi bilir. Bir hisse senedini alırken şirketin fiyat kar oranları, ortakları, yatırımcıları bunlar çok önemlidir. Şimdi aynısı aslında kriptoda da aynı. Yani kurucular kimler, yatırımcıları kimlerdir, beklentimiz nelerdir? Bunun üzerine durmuş olacağız. O yüzden videoyu çok fazla aslında uzatmamanın yolundayım ama içeriğini anlayın diye bunu detaylı vaziyette ilk girişte anlatmaya çalışıyorum. Resimde gördüğümüz gibi ilk coin'imiz AGX, bir yapay zeka coin'i. Daha doğrusu yapay zeka pazarını oluşturan bir coin. Şimdi öncelikle böyle bir coin'i anlatırken şunu söyleyeceğim. Bir, hem teknik analizine bakacağız hem de temel analizine bakacağız. Şimdi öncelikle AGX'i ele alalım. AGX'te teknik olarak neler var? Şu anda kırılması gereken bir 358 bandı var. Bunun üzerinde bir kapanış yaptığı zaman yükselim devam edecek. Peki teknik veriler bize şu anda neyi söylemiş oluyor? Tam bir dirençte olduğumuzu söylüyor. Aslında çok da yükselmiş bir altcoin değil. Belli kademelerde düzeltmelerini yapmış, öyle tavan tavan diyerek çıkmamış.
Aslında sağlıklı bir yükseliş içerisinde olan bir coin. Peki biz bunu sadece şu anda teknik analizine bakıyoruz. Tabii çok da yeni bir coin. Boğa görmemiş bir coin. Ayı sezonu geçirmiş bir coin. Ve dipleri de sağlam görmüş bir coin. AGX'e şöyle aslında birçoğunuz bu AGX'in yatırımcılarını, kurucularını yakından tanıyor. Daha doğrusu yaptığı projeleri biliyorsunuz. Fakat bundan bir habersiniz. Şimdi AGX'i incelediğimiz zaman diyeceksiniz ki arkasında bu kişiler mi varmış? Ne kadar sağlam bir coinmiş aslında diye aklınızdan geçecek. Şimdi AGX'i şöyle bir temel analiz noktasında inceleyelim. Öncelikle bir market cap'e bakalım. Evet, AGX'in pazar yerine baktığımız zaman yani market cap'te öncelikle bulunduğu alanlara yani borsalara bakalım. Binance var, KuCoin, Bybit, Gates yani aslında piyasanın en güçlü borsalarında bulunan bir altcoin. Peki piyasa değerine göre sıralamaya baktığımız zaman aslında çok iyi bir sıralamada değil. Yani 130. sırada. Peki hocam 130. sırada olan bir coin'i neden sepetinize aldınız? Şimdi güzel dostum 28 binin üstünde altcoin olduğunu düşünürsek böyle çok aşırı yüksek coinlerin olduğu yerde 130. sıra bence ideal bir sıra. Hatta bana şunu söylüyor. Yani piyasa değerinin hala çok altında ve sıralamanın da bayağı gerisinde. Yatırım için bence ideal. Şimdi örnek veriyorum burada 30. ya da işte 40. sırada olması, çok yükselmiş olması, piyasa üzerinde sürekli tavan yapmış bir coin'e girmek aslında daha riskli. Bizim amacımız ne? Boğa sezonuna daha yükselmemiş, daha çok büyük yükselmeler yapmamış, büyük tavanlar görmemiş bir kripto varlığı almak. Amacımız bu. O yüzden hani 5x'ler, 10x'ler, 20x'leri düşünebiliyoruz bu altcoin'lerde. O yüzden çok önemli. Daha durun. Heyecan verici kısmı birazdan geliyor. Piyasa değerine göre dolaşımdaki tedarik noktası 1 milyar 249 milyon AGX'ten bahsediyoruz. Zaten maksimum arzı da 2 milyar. Yani piyasada %60 geziyor ve bu da iyi bir hacim oluşturuyor. Şu anda bir ortalama olarak çok ideal. Pazar yerini de gördüm. Şimdi gelelim heyecan veren noktasına. Neden bu coin'i tercih ediyorum? Şimdi internet sitesine girdiğimiz zaman bize burada aslında vizyonunu anlatıyor. Yani AGX nedir diye. Singulate'in blockchain üzerinde çalışan dünyanın önde gelen merkezi olmayan yapay zeka pazarı. Bir pazardan bahsediyoruz. Yapay zeka pazarı dediğimiz zaman akla ne geliyor? Yapay zeka pazarına entegre olabilecek teknolojilerin katıldığı bir yer demek oluyor. Yani elinizde bir projeniz var, geliştirdiğiniz bir sistem var ve buraya entegre olmak istiyorsunuz ve gerçekten kayda değerse bu pazarda yer almış oluyorsunuz. Ve emin olun bu pazarda böyle bir teknolojisi olan kişiler daha çok kişiye ulaşabiliyor, projelerini daha hızlı geliştirebiliyor. Onun için çok önemli pazar yeri. Peki Singulate'in arkasında kimler var, nedir diye baktığımız zaman şimdi bir de o noktasından incelememiz lazım. Evet, Singulate'in arkasındakiler, kurucular daha doğrusu Dr. Bin ve Dr. David Hanson. Şimdi bu kişileri belki tanımıyorsunuz. Şimdi tanımadığınız bu kişiler aslında kim? Şöyle bir bakalım. Bakın Hanson Robotics. Hanson Robotics'teki bu simayı hatırladınız mı? Hani yakın zamanda da Türkiye'ye geldiği zaman çok ses getirmişti. Özellikle seçim öncesi geldiğinde. Robot Sofia. Evet. AGX'in bağlı olduğu şirketlerden biri de Hanson Robotics. Yani Robot Sofia. Şöyle de diyebiliriz. Sofia'nın kripto parasıdır AGX. O yüzden çok önemli. Ve bu teknoloji çok ilerli. Önümüzdeki zamana baktığımız zaman yapay zeka müthiş derecede ilerleme kaydediyor. Ve birçok noktada uygulamalar olsun, bankalar olsun, yapay zeka sistemini bir şekilde kendilerine entegre etmeye çalışıyorlar. Ve bu pazardaki ilkler genelde çok büyük atılımlar yapıyor. Çünkü yeni girenlere göre sermaye olarak da, ekip olarak da, güç olarak da bir adım öndeler. Şimdi bir kripto paradan nasıl oldu da biz bu noktaya kadar yapay zeka sistemlerine geldik, teknolojiye geldik. İşte altındaki yatanlara temel analizde bu noktaya bakıyoruz. Şimdi baktığımız zaman AGX aslında güçlü bir şirketin elinde bulundurduğu bir altcoin olmuş oluyor. Peki ortakları için kimler yatırım yapıyor? Şöyle bir bakalım. Bakın FED bir yapay zeka coin'i. Yani FED de bu işin içerisinde. Dfinity bu da çok önemli. Yine bulut sistemi üzerinde geliştirilmiş bir vakıflarla ilerleyen bir yapı. Ve Chain aynı şekilde bakın Haç biliyorsunuz ki bu Müslümanların helal coin dediği, tercih ettiği bir sistem için oluşturuldu. Bu da çok önemli. World Mobile gelişmemiş
ikinci, üçüncü dünya ülkelerine yatırım yapan mobil internet, yani birçok kişinin kapsamlı vaziyette internette bulunması için teknoloji geliştiren bir şirket. Yani arkasındaki bulunan şirketler çok güçlü. İşte Cardano, bakın Hanson Robotik de bu ortakların içerisinde. Yani demek istiyor ki ben sizin içerisindeyim. Şimdi yapay zeka coinlerine baktığımız zaman Ocean burada yani yatırımın içerisinde. Yani bu kadar çok güçlü ortaklarının olduğu bir altcoin'den bahsettik size. O yüzden Agix mesela benim için çok önemli. Yani eğer bir yapay zeka coin'i düşünüyorsam ve bunu sepetimde bulunduracaksam en büyük nedenlerinden biri buydu. Anladık mı Agix'in aslında ne kadar güçlü olduğunu? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Agix'in kurucuları Hanson, hatta şöyle baktığımız zaman Dr. Bin ve David Hanson. Dr. Bin de Hanson'da çok önemli bir yeri var. Sofya'nın yapay zekadaki geliştiricisi olan bilim adamı aslında Dr. Bin. Hatta şurada dikkat ediyor musunuz? Singulate'in tişörtü var Sofya'nın üzerinde. Yani aslında bu ilk zaman üzerindeki tanıtımını yaparken robot Sofya'nın çekilmiş bir seminerdeki fotoğrafı. Ve buradaki konuşmacı da bu kişinin gelişmesinde en büyük beyni oluşturan Dr. Bin. Evet, gördüğünüz gibi Agix böyle güçlü bir altcoin ve benim için özellikle boğa sezonunda büyük payları oluşturacak bir coin. Benim beklentime bakarsanız tabii ki ben bu coin'de, altcoin'de büyük beklentim var ve hedef noktamda boğa sezonunda, yani boğanın peak zamanı 2025'in başları dediğimiz zaman zirve noktalarında ben bu altcoin'in 3,5 veya 4 dolarlara kadar çıkmasını hedefliyorum. Bu da şu anki bulunduğumuz noktadan baya yukarıda olmuş oluyor. Ne dedik? Çok yükselmemiş bir coin'den bahsediyoruz. Olası bir durumda benim öngördüğüm, yani beklenti noktalarıma geldiği zaman sağlam bir kar elde etmiş olacak. Maksimum olarak da 5 dolarları görüyorum. Niye? Çünkü ne diyoruz? Her gün farkındaysanız yapay zeka ile alakalı bir oluşum var, bir ilerleme var. O yüzden bu tarz projelerin parlama noktaları çok yüksek olacak. Özellikle 2024'ün ortaları ve 2025'in başları bunun için güzel bir yükselme olacak. Agix'te olası bir durumda alttan bir alım yaptığımız zaman, eğer beklenti noktamıza geldiğinde, özellikle ben 3 dolar seviyelerini işte pink noktalarında düşündüğüm için şöyle bir baktığımız zaman 7 katlarına gelmiş oluyor. 5 dolar hedeflerimiz ise benim için en yüksek kademeli satımlardaki tutacağım yer. 13 katın üzerine gelmiş oluyor. Şimdi ne dedik? Birçok coin 5 ve üzerindeki katlar yapacak. O yüzden Agix benim için çok önemli. Ve ne diyoruz? Hiç boğa görmemiş bir coin. Bakın, potansiyelini ayıyla yaşamış bir coin diyebiliriz. Potansiyelini ileride düşünün. Neler olabilir diye. Evet, şimdi gelelim bir sonraki altcoin'imize. Evet, ikinci altcoin'e geçmeden kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. İlk başlarda hani böyle 2 dakikalık, 3 dakikalık videonun kısmına girip de abone olur musunuz diyenlerden ziyade videonun ortasına girmeyi tercih ettim. Çünkü sen bu videoyu buraya kadar izlediysen bence sağlam, araştırmacı ve güvenli bir yatırımcı olmaya çalışıyorsun. Bu benim için çok önemli ve senin gibi bir kişinin kanalıma abone olması benim için çok önemli güzel dostum. Eğer çok kısa bir vaktini ayırır, şurada hemen köşede bulunan kırmızı butona basarak abone olursan, videoyu izledikten sonra da fikirlerini ve yorumlarını yapıp beğeni de atarsan çok mutlu olurum. Evet, şimdi geçelim ikinci altcoin'imize. Evet dostlar, ikinci altcoin'imiz adından da gördüğünüz gibi FED. FED biliyorsunuz ki 2 defa ayı sezonu görmüş oldu ve 1 defa boğa sezonu görmüş oldu. Yalnız bu boğa öyle bir boğa sezonuydu ki yatırımcısına taklalar attırarak bir kazanç sağladı. Nedir bu takla attırarak yaptığı kazanç? Şimdi ona da bir değinmeden geçmeyelim. Biliyorsunuz ki bir önceki boğada ortalama 127 kat kazanç sağlattırdı. Yani 100 dolarlık bir yatırım yapan kişi bile ortalama 12.000 dolar civarında para kazanmış oldu o boğa sezonunda. Şimdi tabii gene aynısını beklemiyoruz muhakkak ama size videonun başında ne söylemiştim? Bitcoin ve Ethereum'a büyük miktarda yatırım yapıyorum ama küçük miktarda altcoin'ler alıyorum. Bu altcoin'ler bazen öyle kazandırıyor ki ana coin'lere yatırdığımız, yani Bitcoin ve Ethereum'a yatırdığımız paranın daha fazlasını kazandırabiliyor. Şimdi 100 dolarlık yatıran bir kişi bundan 12.000 dolar kazanırken bir de 1.000 dolar yapan yatırımcı, yani onun için 1.000 dolar ufak bir meblağ olan bir yatırımcıyı düşünün. Sadece bir tane yatırdığı kripto varlıktan
127 bin dolar, yani şu anki paraya baktığımız zaman ortalama 3,5 milyon dolar civarında kazanç elde etmiş oluyor. Şimdi o yüzden diyorum ya, bu altcoin'ler çok önemli. Yani yaptığımız yatırımların küçük sepetler olduğunu düşünebiliriz ama kazançları çok büyük olabiliyor. Bir önceki ayı sezonunda, yani şu anki geçirdiğimiz ayı sezonunda aslında çok fazla yatırımcısını üzmeyip ara noktalarda kalan bir. Yani dibin dibine inmemişti. Bir önceki ayı sezonundaki noktaya gelmedi. Bulunduğu bölgeyi korudu. Hatta birçok coin'e inat yükselimler gerçekleştirdi. Market cap'ten bir bakacağız ve ondan sonra Fed'in arkasında kimler var, bu projede neler oluşuyor, onları inceleyeceğiz. Fed'i marketten incelediğimizde pazar yerinde biliyorsunuz ki global anlamda çok güçlü olan bütün borsalarda bulunmakta. Bu zaten işin en büyük artılarından biri. Her zaman söylüyorum. Özellikle büyük borsalarda işlem gören coin'ler bizim için çok çok önemli. Sürpriz aslında dedikleri hani daha Binance, Coinbase'de işte Bybit'te bulunmayan, daha çok market cap üzerinde işte atılım yapmış coin'leri alıp da işte elimizde tutalım. İşte bir borsaya girerse 2-0 silerse 100x yapar, 200x yapar diye. Ben bu tarz işlemlere girmiyorum. Çünkü bu tarz işlemler gerçekten çok büyük kazandırdığı gibi fiyaskoya dönüp o parayı da eritebiliyor. 10 dolar, 20 dolar öngördüğünüz işte hiç batsa bile sizi üzmeyecek ya da aklınızın kalmayacağı ufak tefek paraları atabilirsiniz ama onun dışında yatırım yapmanızı zaten tavsiye etmiyorum. Ama tüm borsalarda işlem gören bir altcoin için yatırım yapmayı düşündüğünüz zaman ne dedim? Temel analizine de bakmak lazım. Yani o coin'in arkasında kimler var? Şimdi global anlamda bütün borsalarda bulunan bir kriptodan bahsettik. Fed. Şimdi Fed'in piyasa değerlerine, hacim ve bulunduğu sıralamalara baktığımız zaman ilk 100'ün içerisinde 97. sırada. Bu da güzel bir nokta. Dolaşımdaki arzı 829 milyon 400 bin civarında. Toplam arzı ise 1 milyar 152 milyon 900, yani 1 milyar 153 milyon diyebiliriz. Ortalamaya baktığımız zaman %70'i şu anda piyasada kullanıcının elinde. Evet, %30 civarı da boşta olan bir altcoin. Bu çok güzel. Sadece buradaki aslındaki sıkıntı maksimum arzı, yani üretilebilecek bir limitinin olmaması. Bu aslında bu altcoin'in biraz eksisi. Şimdi o yüzden demiştim hani bir önceki bu adadaki gibi 127x yapmayabilir. Bunun en büyük nedeni maksimum tedarinin olmaması. Her ihtimale karşı bir artırıma geçebilirler, yükseltebilirler. Bu 1 milyar 152'den 2 milyar 150'lere çıkabilir. O yüzden belli bir frenleme noktasına gelmiş olur. Ama benim beklenti noktam yine nereden baksanız bu coin'in maksimum seviyede benim için geçerli olan bir 15x yapması boğa sezonunda. Bu benim için çok önemli. Şimdi market cap'ten inceledikten sonra şimdi gelelim bir de Fed'in arkasındaki yatırımcılara ve bize vaat ettiklerini bir inceleyelim. Evet, burada da Fed'in kurucularına baktığımız zaman Humayun ve Edwards'ı görüyoruz. Humayun aslında sağlam bir iş adamı. Genellikle gelecek vaat eden yeni oluşan şirketlerin, teknolojik şirketlerin neredeyse önde gelen yatırımcılarından biri. Yani bir teknolojiniz var ve geliştirmek istiyorsunuz, yeni bir yatırımcı arıyorsunuz. Humayun genelde eğer bunda bir potansiyel görüyorsa mutlaka o yatırımın içerisinde bulunuyor. Hatta yakın zamanda da Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de de birkaç şirketle ortak. Edwards ise Nokia geçmişi olan, Nokia'nın özellikle geliştirme laboratuvarlarında çalışmış bir yazılım uzmanı ve orada da sözü geçen biriydi. İki güç birleştirdikten sonra Fed'i oluşturmaya başladılar. Fed'in aslında yakın zamanda da yeni ortakları da oluşmaya başladı. Singularity, Agix'ten bahsettiğimiz gibi o da yine partnerlerin arasına katılmış oldu ve diğer partnerlerinden biri de Bosch. Şimdi tabii ortaklarına şöyle genel kapsamlı bakalım. Ortakların içerisinde Flox, Atomics, yine bahsettiğimiz gibi Bosch, Ocean. Ya baktığımız zaman Ocean'da bir yapay zeka coin'i, o da yine bu ekosistemin içerisinde bir ortak. Bosch ise yine Fed'i otomasyon sistemlerine eklemeye çalışıyor. Arkadaşlar, Fed'in aslında baktığınız zaman yapay zekadaki noktası otomasyona dayalı. Yani birçok uygulamanın içerisindeki filtrelemeler, araştırmalar Fed'in kod kaynaklarını kullanıyor. Yani yazılım kaynaklarını kullanıyor. Şimdi tekrardan şöyle baktığımız zaman hangi uygulamalar Fed'i genel olarak bünyesinde barındırıyor? Skyner, bu bilinen bir şirket, Discord, OpenAI, yani bunların hepsi gündelik hayatta birçoğumuzun karşılaştığı uygulamalar ve bu uygulamalar Fed'in teknolojisiyle
uyumlu vaziyette çalışıyor ve entegrasyonlu çalışıyor. Özellikle otomasyon sisteminde. Şimdi o yüzden ne diyoruz? Yatırım yaparken bir altcoin'in gerekçeleri ve altyapısı çok önemli. Şimdi baktığımız zaman ileriye yönelik gelişebilir uygulamaların kullandığı bir teknolojiden bahsediyoruz. O yüzden diyorum ya, boğa sezonunda birçok yapay zeka beklentilerimizin çok üstünde yükselmeler yapacaktır. Bunların en büyük nedenlerinden biri arkalarındaki bulunan dev şirketler ve bunlarla yaptıkları anlaşmalar ve bunlara gösterilen talepler. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum. Fed'i aşağı yukarı anlatmış olduk. Beklentilerimizi anlatmış olduk. Neler olabilir diye. Ben dediğim gibi yine bu boğada en kötü 15x gibi bir fiyatlandırmasını bekliyorum ki ve sağlam bir noktaya gelmeden de elimden çıkartmayı düşünmüyorum. Şimdi buradaki anlattıklarımızı günlük trade'lerde düşünmeyin. Yani uzun vade, yani kriptolarda genelde uzun vadeler 1 ila 2 yıl arasıdır. Yani 2024'ün sonu 2025'in ortaları gibi düşünebiliriz. Ve yatırım yaparken birçok şey bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Ortakları, şirket çalışanları, vaat ettikleri, kimlerle işbirlikleri yapıyorlar, bunlar bizim için çok önemli. Çünkü sonuçta yatırım yapacağımız noktada bize bir şeyler vaat etmesi lazım. Ve birçoğunuz da eminim ki bu altcoin'lerin bu kadar çok dibine inmemişsinizdir. Destekleyicileri ve ortaklarını bilmiyorsunuzdur. Ama bunları bilmenizde fayda var güzel dostlarım. Sepetimdeki bulunan 10 tane altcoin'den 2 tanesi bu yöndeydi arkadaşlar. Sizlere en azından sepetimdeki bulunma gerekçeleriyle beraber, yani detaylarına inerekten bir inceleme videosu çekmiş oldum. Tabii geriye kalan 8 tane için de aynı şekilde videolar hazırlayacağım. Ortakları nelerdir, yatırımları, gerekçelerim neydi sepetime girmesi için, bununla alakalı tekrardan videolar çekeceğim arkadaşlar. Ben şunu yapmak istemedim size. 10 tane altcoin'i işte FED buradan kırdı, işte AGX şuraya kadar geldi, X coin şunu yaptı, Y coin bunu yaptı, Z coin şuraya gidiyor diye basit bir video çekmek istemedim. Detaylandırmak istedim ki fikir sahibi olun. Yani buna bir yatırım yapıyorsam nedenleri nedir sizlere anlatmak istedim ve sizler de yatırımlarınızı yaparken bu tarz araştırmaları mutlaka yapın diye örnek teşkil etmesi için böyle bir video hazırladım. Eğer videodan memnun kaldıysanız ya da kalmadıysanız eleştiri de dahil olmak üzere yorum yazarsanız sevinirim. Çünkü sizlerin bizlere verdiğiniz ilgiyle katılım yapmanız sayesinde algoritmalar bizi tanıyor. Kısa bir süre içerisinde 1400 tane aboneye ulaştık. Gönül ister ki 10 binlere ulaşalım, 100 binlere kadar ulaşalım. Ama maalesef bu bizim isteğimizle olmuyor, sizlerin isteğiyle oluyor. Sizler ne kadar bize destek çıkarsanız biz de emeklerimizin karşılığını o kadar almış oluruz. Evet dostlarım, bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.